3 tane büyük oyma var. Öbürleri küçük. Küçük vadinin söylediği oymalardan bahsediyorum. 1, 2, 3 tane büyük oyma var. Kalıp çıkarız. Çünkü %86'lık bir değerle buradaki Merhaba arkadaşlar, Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir bölgeye ilerleyiş sağlıyoruz Küçük Vadi ile birlikte. Küçük Vadi'de güzel bir selam verdikten sonra bölge hakkında size ufak bir ayrıntı paylaşacağım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yeni maceramıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi gelmiş olduğumuz bölgede kar kış kıyamet, yerlere karlar düştü. Her yer kar şu an, lapa lapa diyebiliriz. Ama biz gene daha önce gitmiş olduğumuz ve keşfini yapmış olduğumuz güzel bir bölgeye gideceğiz. Bölgede keşfedilmemiş noktalara doğru ilerleyişler sağlayacağız. İnşallah nasibimiz vardır, güzel bir şeyler buluruz. Ama biraz hava soğuk, yerde karlar olduğu için de endişemiz var. İşaretleri bulabilir miyiz, bulamaz mıyız gibilerinden endişelerimiz var. Ama her şeye rağmen yine bölgeye varacağız. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz, işaretler bulabilecek miyiz? İşaretler bulamasak bile cihazlarımız aracılığıyla ne yapacağız arkadaşlar? Sinyal kovalayacağız. İnşallah güzel sinyaller yakalarız. Yakalarsak da zaten biliyorsunuz hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Kışın bu işler biraz daha zahmetli oluyor arkadaşlar. O yüzden kışın hem tadını çıkarmaya çalışıyoruz hem zahmetini çekiyoruz. Bak dışarıda da karlar bayağı güzel. Sen şöyle bir istiyorsan dışarıyı da göster. Göstereyim baba. Şöyle karşı tarafta, babamın olduğu tarafta kar. Evet. Allah herkesin işine gücünü rast getirsin diyoruz arkadaşlar. Bölgeye vardığımız zaman tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bölgeye ilerleyişimiz devam ediyor. Şimdi yerde görmüş olduğunuz gibi kar yağışı olmuş ve her yer maşallah beyaza bürünmüş. Güzel bir bölgeye doğru ilerleyiş yapıyoruz. Doğru mu? Aynen baba. Küçük Vadi ile birlikte şöyle temiz havayı içimize çekerken. Evet, bu arada yeşil ağacıyız biz arkadaşlar. Sigara falan içmiyoruz. İçmediğimiz için de temiz hava bize çok iyi geliyor. İnşallah içen arkadaşlar da en kısa sürede bırakır diyoruz. Güzel bir bölgeye doğru ilerliyoruz. Böyle harika sinyaller yakalar. Güzel malzemelere ulaşırız. Güzel defineler buluruz. Ümidindeyiz. Evet. İnşallah kötü bir şeyle de karşılaşmayız. Arazi biraz zorlaştı arkadaşlar. Size araziyi göstereyim şöyle. Biraz zorlaştı ama yine de keyifli yerler. Doğru mu? Aynen baba. Yeni GR4'ümün çantası nasıl? Evet arkadaşlar, GR4'ümüzü GR3'ümüzün kılıfına koyduk. Çünkü çantası çok güzel ama biraz yükümüz ağır olduğu için maalesef yanımıza su falan da getiriyoruz arazide.
Yükümüz fazla olduğu için GR3'ün kılıfına koydum. Küçük vadide tabii mutlu oldu. Sırtına taktı gidiyor. Doğru mu? Aynen baba. Evet arkadaşlar. Burada bir çeşme yapılmış. Büyük ihtimalle güncel bir çeşme. Baksana buz. İçindeki su da tabii buz tutmuş haliyle. Vallahi burada hava şartları biraz zorluca ama inşallah bugünkü keşfimize değecek. Doğru mu? Aynen baba. Hadi bakalım. Şu telefonundaki uygulamadan yap bakalım. Paşam benim. Çekeyim. Yapabiliyor musun? Yaparım. Ama o eldivenle kullanamazsın, ben sana söyleyeyim. Zaten eldivenle kullanacağımı kim söylemiş? Köpek sesi mi geliyor? Dursana. Aynen aşağıda köpek var. Aşağıda mı? Aynen. Aşağıda mı başka yerde mi? Karşı Aşağıda. yamaçta falan olabilir mi? Karşı yamaçta da olabilir de ses yakın yani. Ses yakın. Anladım. Hadi bakalım. İlerleyiş devam ediyor. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz bölgeye geldik. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? İşaretleri kolaçan edeceğiz ama işaretlerimizin çoğu karla kaplı ama gözükenler de var. Onları göstereceğim size. Küçük Vadi ile birlikte. Şimdi ne yapacağız? Burayı bir arama tarama yapacağız. Doğru mu? Aynen baba. Sen şimdi şuradaki işaretlere bir bak bakayım babacığım. Bakayım baba. Ben şu yukarıdaki işaretleri sana yorumlayacağım. Tamam. Oradaki işaretlerin aynısı. Mesela orada kaç tane oyma var? Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 5 tane. Benim Altı, yedi. önümden bir çekil şöyle. 5 tane oyma var. Doğru mu? Aynen. Bak burada da büyük bir oyma var. Bak şurada da büyük bir oyma var, tamam mı? Aynen. Bu büyük bir oymanın yön olarak vermiş olduğu noktaya bakan bir kısım orası. Şu önünde bulunmuş olduğum büyük oyma. Orada da 5 tane oyma var. Ne anlama geliyor? Büyük bir hazine ve etrafında 5 tane müjde. 5 tane odacık Aynen. anlamında bir anlam içeren bir işaret var burada. Bu işaret yanıltma işareti de olabilir. Anladın mı? Yanıltma işareti olduğu için ne yapacağız? Cihazlarımızı önce bir kontrol edeceğiz. Kontrol ettikten sonra bir şey var mı yok mu o zaman anlayacağız. Sen şimdi ne yapıyorsun? Cihazı al eline, işaretlerimizi bir gösterelim. Anlaştık mı? Evet, tamam. Cihazı evet kapat. Kendi konumuna göre ayarla. Şimdi şu alan taramayı tut sen. Ver bakalım. Şimdi şu işaretlerimizi bir kontrol edelim, gel. Şimdi bak işaretleri, büyük bir oyma var, doğru mu? Şimdi büyük oymanın karşısında, tam karşısında orada 5 tane kayanın üzerinde küçük oymacıklar var. Ama bu oymacıklardan ziyade o kayanın şeklini bana bir yorumlayabilir misin? Bak. Kaplumbağaya benziyor. Kaplumbağa değil. Kaplumbağa değil ama ok gibi bir hali var. Görüyor musun? Böyle bir acayip bir hali var yani. Sanki Nevşehir'de peri bacalarını biliyor musun? Gitmedin değil mi Nevşehir'e? Yok gitmedi. Küçükken ben seni götürmüştüm ama hatırlamıyorsun. Ha. Şimdi Biliyorum böyle volkanlardan dolayı Evet, değil mi? evet, aynen öyle. Şimdi Volkanları kurumasıyla olan. aynen. Onların yapısı gibi bak, altı zayıf, üstü geniş, böyle bir acayip bir hali var. Aynen. Şimdi ne yapacağız? Bu şeyi kayanın şeklini ve üzerinde olan oymaları yorumlayacağız. Buradaki büyük oymaya zaten içi de su dolmuş. Doğru mu? Aynen. Bayağı da su var. Derin mi? Yok o kadar da değil ama buz tutmuş yani. Yürümeye çalışıyorsun. Bayağı buz tutmuş, baksana. Hava gerçekten soğuk. Bak burada da var bazı. Şurada da bir şeyimiz var bak. Basamak tarzında bir yerimiz var. Onları bana bir göster bak. Şu an bulunmuş olduğun yer en zirve nokta. Bunlar hep define işareti içeren, anlam içeren işaretler. Bak 1, 2,
oymanın olduğu nokta. Böyle bir basamak. Evet, orada. Gel bakalım şöyle. Şimdi şuradaki oymalara bir bakalım. Arkadaşlar aynı basamaktan bu noktada da var. Şöyle göstereyim size. 1, 2, ondan sonra oymalarımız başlıyor. Kayamızın üzerinde. 1, 2, 3. 3 tane büyük oyma var. Öbürleri küçük. Küçük vadinin söylediği oymalardan bahsediyorum. 1, 2, 3 tane büyük oyma var. Onlar da baya bu. Şu şeyi getirsene bana. Onlara bir bakalım bakayım. Çekiç veya şeyi. Murcu getir. Bayağı da buz tutmuş değil mi? Kocaman. Kalı böyle alıp kaldırsana. Kalıp çıkmaz. Çünkü evet. Evet arkadaşlar. Oymalarımızın iç kısmında şöyle göstereyim. Çamur ve toprak dolu. Ağaç yaprakları da var. Sonbahardan kalma. Bayağı da soğuk biliyor musun? Şuna baksana. Aynen. Oo. Al bakalım. Cihazlarımızda buranın kontrollerini sağlayalım. Şimdi oymalarımızın da olduğu yerde. Sen de şöyle kendini güzel bir noktaya konumlan. Tamamdır. Evet. Dedektörümüz de kurulmuş. Dedektörümüzü açmıştık. Şimdi ben şu noktadan gel bakalım. Gel. Bakayım. Oo. Buraları gösterecektik, göstermedik değil mi? Ben de unuttum Aynen. vallahi bak. Arkadaşlar burada bir eşkıya yatağına benzer bir yatak var. Bayağı da içine rahatlıkla girilebilir sanırım. Bakayım ben rahatlıkla girebileceğim mi? Tam bir eşkıya yatağı. Al bu da kılıcın. Hançerin bu hançerin. Burada iyi keyif yapılır yani değil mi? He. Al bak kısa. Evet. Arkadaşlar eşkıya yatağı diyebiliriz buraya. Gerçekten de bir insanın rahatlıkla sığabileceği bir nokta. Evet. Sadece gökyüzünü göremiyorsunuz. Kayaya bakıyorsunuz direkt. Bakalım burada bir işaretler var mı? Bak. Nerede? Bak gördün mü? Aferin lan. Yakalıyorsun sen bu işi, kapıyorsun ha. Bak burada da bir tane neyimiz var. Vay. Bir tane güzel bir nokta var. Bak şurada da taşın altında bir yer var. Taşın altında da bir yer var. Vallahi helal olsun. İn gibi. Burada bak kuytu bir nokta var. İşte onu diyorum ben, taşın altında bir yer var. Aynen öyle, bak burada eşkıya yatağının altı. Bak burada Boş da olabilir. oymalı gibi bir yer var bak. Burası boş olabilir. Şurası. Bak burada da saklanma yeri gibi bir yer var. Nerede? Bak hemen şurada. Bak Odacık. burada bir tane daha eşkıya Bak bu yatağı 5 odacıktan biri olabilir mi? Bak Olabilir. senin yaptığın bir, bu 2. Burada da yüzecek var bak. Buraya da rahatlıkla sığılabilir yani. Aynen. He? Aynen. Sığabilir miyim ben? Bak şurada da. Her yer odacık. Biz Bak. gittikçe bir şeyler bulacağız. Şeye bak, oymaya bak. Görüyor musun? Aynen. Hadi bakalım. Buradan güzel bir şeyler bulacağız sanki ha. Aynen. Bak. Sen de buzlara acayip ilgi gösterdin yani. Sen şimdi ne yapıyoruz? Basamağımızın olduğu yerden alan taramamızı bir aktif edelim. Aynen öyle baba. Alan taramamızı şöyle ne yapıyoruz? Gel bakalım, oksit moduna bir alalım. Aldın. Evet arkadaşlar. Oksit veya değerli fark etmez. Ya bu değerli de ya da oksitte. İkisinde de sinyal yakalama ağı güçlü arkadaşlar. Sadece ne var? Oksit Direkt malzemeye götür. direkt değerli materyallerin toprağa bırakmış olduğu Siyah izi. oksit. Yani o algıyı nasıl diyeyim, insanlardaki ısı gibi o algıyı toprak altında yakalaması daha
Yani direkt hızlı taşın olduğu için biz genelde ne yapıyoruz? Son zamanlarda, genelde demeyeyim de son zamanlarda oksit modunda bakıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Oksit modunda burada bir sinyal kovalayacağız. Bakalım oksit modunda ilk yakaladığımız sinyal nasıl olacak, nerede olacak hep beraber görelim. Şöyle geniş çaplı bir alana geçerekten aç biraz istiyorsan anten. Anten aç biraz istiyorsan. anteni şöyle birer santim uzatmak istiyorum aslında. Çünkü frekansı biraz da hava şartlarından dolayı şey yapar, anladın mı? Frekansı daha hızlı yakalar. Şöyle bir santim olmak kaydıyla biraz daha anteni uzattım arkadaşlar. Bakalım. Ay. Ne diyecek? Hadi bakalım. Ya Allah diyoruz arkadaşlar. Anten açıkken daha dengeli dönüyor. Fark ettin mi? Aynen. Hadi bakalım. Bak iyi, çok net bir sinyal yakaladı. Eşkıya yatağına doğru gidebiliriz yani. Düşüyordum lan. Harbi diyorum, düşüyordum. Bak. Sinyali buraya alıyor mu? Oo. Oymalarımızın olduğu noktada güzel bir sinyal yakaladık. Değil mi? Şuna bak. Oo, anten açıkken daha hızlı dönüyor. Çünkü havayı daha iyi yoruyor ve bir de Evet. sinyal ağı da daha güçlü oluyor ya. Aynen öyle. Hemen ne yapıyoruz? Bir de değerli de bakıyoruz arkadaşlar. Direkt altın modunda bakıyoruz. Bak burada direkt aldı, görüyor musun? Değil mi? Efendim. Değil mi dedim? Aynen. Hemen direkt aldı. Değil mi? Hemen ne yapıyoruz şimdi? Şimdi burada büyük oyma ve küçük oymalardan oluşan, yani bize vermiş olduğu define işaretlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda bir de boşluğa bakacağız. Büyük oyma, yani sunak şeklindeki oymanın hemen karşısında 3 tane büyük oyma var. Onların hemen ön tarafında bir sinyal aldık arkadaşlar. Şimdi almış olduğumuz sinyalde odacık var mı yok mu diye ne yapıyoruz? Bir boşluk yapıyoruz. Bir boşluk yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir kaldıralım bakayım havadayken. Boşluk var mı yok mu görelim. Kaldır bakalım. Boşluk yok. Evet. Boşluğumuza da baktık. Boşluk yok. Hemen dedektörümüzü şöyle bir alalım. Evet, boyunu biraz uzattık. Şimdi farklı bir açıda zemin ayarı yapalım, değil mi? Açtık. Zemin ayarını aldık. Gel. Yaklaştır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Zemin ayarı tamam. Yani zemin ayarımızı yaptık. Onay tuşumuza bastık. Şimdi bütün materyaller modunda burayı bir tarayalım. Şöyle sinyal almış olduğumuz noktayı taraya taraya çıkacağız. Şöyle bakalım. Hangi noktada sinyali yakalayacak? Evet, alan taramamızın sinyali kaptığı noktada şu noktada. Bakalım sinyalin değerine. %72 değerli oluyor. Hemen ayrım yapıyoruz. Yaptık ayrımı. Yüzde nereden baksan 90 değerli veriyor. evet, %90 değerli veriyor arkadaşlar. Evet. Hemen hop. Şöyle bir manzarayı da çekelim. Değil mi baba? Aynen öyle. Arkadaşlar şöyle tekrar gösteriyorum. GR3'ün kılıfına GR4'ü yerleştirdim.
Benim sırtımda taşıyabilmem için. Evet, küçük vadiye kolaylık olsun diye. Aslında çok da şık bir çantaya sahip. Aslında korunaklı bir çantaya sahip ama biz dedik ki biraz taşıması kolay olsun diye. Aynen. Şimdi şunu şöyle bir ayarlayalım. Şuradan kapamasını yapalım. GR4'ümüz arkadaşlar yeni almış olduğumuz bir cihaz. Harika niteliklerde ve özelliklerde. Üstündeki açma düğmesinden açıyoruz. Evet. Çalış müziği de güzel ha. Şimdi 3D taramamız var. Canlı taramamız var. Ekranda, o küçük ekrandakinden bahsediyorum. Pinpointer özelliğimiz Pinpointer özelliğimiz var. Dosyalar. Ve kaydetmiş olduğumuz dosyalar, en sonunda ayarlar var. Dosyaları direkt telefona gönderiyor. Evet. Bağlı olduğu telefona. Pinpointer özelliğinde bir bakalım bakayım. Oo 86. Evet arkadaşlar bakın. %86'lık bir değer. %86'lık bir değerle buradaki 84. malzemenin şeyini yakaladık. Hemen buradan çıkıyoruz. Pinpointer'den şöyle canlı taramaya geçiyoruz. Geçtik. Evet. Şimdi bir de canlı taramada şöyle bir bakalım etraflıca. Bakın Ama arkadaşlar. kırmızıya doğru Burada- veriyor biraz. Burada tepkimeyi yoğunlaştırdı. Hassasiyeti biraz yükseltsene. Bak hassasiyeti altta veriyor. Ayarlardan hassasiyet Yanda ha, veriyor. yandan. Tamam, ona yükselttik onu. Şöyle. Bak 36. Evet. İyi veriyor yine. Burada kapıyor yani. Şimdi ne yapalım? Bir de Şimdi burada malzeme var diyor. 3B tarama diyelim. Adım 5'e 5 diyor. Manuel. Başla. Şöyle bir 1 2 3 4 5 Oka bas. Ok. geç. 1 2 3 4 5 geç. 1 2 3 4 5 geç. 1 2 3 4 5 geç. Son olarak da arkadaşlar 1 2 3 4 5 aç diyoruz. Şöyle bir Görüntü şey çıkıyor. çıktı ama bunu telefona alacağım arkadaşlar. Telefonda daha net Yine uygulamamızı göstermesi göster. için G Portal diye bir şeyimiz var arkadaşlar. G Portal. G portal. Evet, biz G Portal diyoruz daha iyi anlayabilmeniz için. Biz İngilizce Uygulamaya telefonu- basıyoruz. Bağlı değil, hemen şuradan Bluetooth'un açık mı? Bluetooth'u açıyoruz. Direkt bağlandı. Şuradan geçiyoruz. Hemen 3B tarama diyoruz. Dosyalarıma gelmen lazım. Yok, ona bakmayacağım. Yeniden yapacağım tekrar. Tamam. Başlat. Sen şu telefonu al. Manuel mi yaptın, otomatik mi yaptın? Şu an manuelde olması lazım. Tekrar alıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 son mu? Aynen, son Bir- 5'lik. 2 3 4 5 Nasıl bir şey çıktı? Vallahi güzel bir dosya çıktı. Oho, Güzel bir tarama çıktı. güzel ne kelime. Harika bir şey çıkmış yani. Tamamlandı. Kaydet. Kaydettik. Şimdi arkadaşlar dosyamız kaydediliyor. Açıyoruz. Şöyle
şöyle bir güzellik çıktı. Oo, harika değil mi? Aynen. Bir şöyle bir Bayağı da bir yandan falan göster. zemin altına doğru iniyor. Şöyle yandan gösteriyoruz arkadaşlar. 4G yeraltı GR4 mü? Aynen. GR4 yeraltı görüntüleme cihazımızın vermiş olduğu genel derinlik. Bak biz gelişmişte kullanıyoruz. Derinlik. Oo. Toprak analizi yapıyor. Ölçüm modu. Toprak uzunluk. Akıllı arama. Başlat. Kesin burada şey diyecek. Kendim Bakalım. bak ben niye bakıyorum diyecek. Vallahi iyi. Çok özellik var ha. Filtre ayarlar. Ama bizim işimize yarayan zaten. Onun 3 boyutlu görüntüsü. Evet. Cihazımız harika işler yapıyor arkadaşlar. Onu tekrar söyleyeyim. Ne diyoruz? Cihazımızın harika işler yaptığını daha iyi görebilmeniz için bütün cihazlarımızdan bahsediyorum arkadaşlar. GR4 yeraltı görüntüleme, K37 ve alan taramamız Model 16'nın en iyi standartlarda sizlere tepki verebilmesini görebilmeniz için bunlardan tedarik edin veya güvendiğiniz cihazları alın ve kullanın, tecrübe edin arkadaşlar. Sadece bu cihazlarla alakalı konuşmuyorum. Güvendiğiniz herhangi bir cihazı alın ve onları ne yapın? Siz tecrübe edinin. Şimdi sadece bunlardan bahsedersem arkadaşlar diyor ki ya cihazlarının reklamını yapıyor. Ben bu cihazları kullandığım için bu cihazlardan bahsediyorum. Birçok arkadaşım da işte yeraltı görüntülemenin özelliklerinden, Model 16'nın özelliklerinden sorular sorduğu için onlara saygı duyduğum için bu açıklamayı yapıyorum. Yoksa hiç kimse benim umurumda değil. Hiç kimsenin nasıl cihaz kullandığı da beni pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bunu kısa bir özet geçiyorum affınıza sığınaraktan. Şimdi ne yapıyoruz? Sinyallerimizi aldık. Burada güzel bir çalışma başlatacağız. Doğru mu? Aynen. Hadi bakalım. Çalışma başlatmadan önce şöyle bir ateş yaksak da ısınsak mı acaba burada? Çakmak? Ha? Çakmak var mı? Sigara kullanmıyor. Ben de kullanıyorum. Videoya başlarken bir de yeşil ağacı hava atıyorduk. Çakmak niye taşımıyoruz biz? Dağcı. Dur bundan sonra kamp malzemeleri de alalım. Çantamızın bir köşesine koyalım. Çantada zaten bana doldurun. Niye bekliyordun? Bir çanta almadım. Şöyle bir geniş çanta alamadın. Çantada yer yok gerçi. Dur bakalım. Çanta yırtılıyor giderken. Şurada da bak şey var. Kayamızın olduğu yerde. Onu da göstermek istiyorum. Bakın şurada da farklı bir açı var arkadaşlar. O açıyı size yakından şöyle göstermek istiyorum. Çünkü buradaki açı bakın şu kayamızın keskin olduğu açı şu ön taraftan göstereyim dur. Bak kararmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle burada kararan noktada ne var? Bir malzeme varmış eskiden. Burada ne yapmış? Kayaya etki etmiş, oksitleştirmiş arkadaşlar. Kararmış. O yüzden bu oksitlenmeler genelde kayadaki siyah oksitlenmeler genelde değerli bir materyallerin buraya gömüldüğü anlamına geliyor. Bakın şu kayada da var. Kayanın sadece bu noktası kararmış. Fark edebiliyor musunuz? Bak geri kalan hepsi şurada mesela yeşil alan var. Yosunlaşmış. Bakın açılmış alanlara bakın. Çok güzel. Evet birçok noktada burada işaretler var ama biz en belirgin olan işaretimizi yakaladık. Doğru mu? Yakaladık. Sen şimdi kameramızı al. Ben şurada güzel bir çalışma başlatayım. Ne diyorsun? Eldivenimizi giyelim değil mi? İyi. Şöyle cihazlarımızla emniyetli bir noktalara alalım. Şunu da al da yanına. Sen kendini sabitle, kamera çok da hareket etmesin. Anlaştık mı? Anlaştık. Sinyal almış olduğumuz noktayı ben şimdi yavaş yavaş açacağım. Şu eldivenlerimizi giyelim, üstümüz başımız çok fazla batmasın. Toprakta var ya, kar yağışından dolayı ne olmuş biliyor musun? Donmuş mu? Yumuşamış. Ha. Evet. Ha su gidiyor ama çok soğuk olsa donabilirdi.
Ama biliyor musun? Rusya'daki soğukluktan dolayı Rusya'daki toprakları kepçeyle şey yapıyorlarmış. Açıyorlarmış. Aynen. Evet. Yüzeysel bir şeyler var mı? Yok. Solucuna bak. Donmuş. Ha, at gitsin. Evet. Vay definici bey. Evet. Sizce buradan nasıl bir malzeme çıkar? Hiçbir bilgim yok. Küp mü çıkar? Ne bileyim, altın mı çıkar? Hiçbir bilgim yok. Ama güzel bir şeyler çıkacağı benziyor. Ha? Ne diyorsun? Bence de. Yani bana da öyle geliyor. Eğer yanılmıyorsam. Bütün cihazlarımız sinyal aldı. Değil mi? Evet. Ne? Bak zemin taşlara denk geldi. Şurada beyaz bir şey var. Nerede? Horasan harcı mı acaba? Olabilir. Altında zemin bir beyaz bir tabaka var. Bak şurada Horasan harcına benzer malzemeler var, görüyor musun? Aynen. Evet. Horasan kullanılmış olabilir burada. Çünkü baksana taşların yapıları bayağı bir yapay gibi geldi. Görüyor musun? Bak bu Horasan harcı. %100. Değil mi? Aynen. Ama çok var burada. Birazdan daha fazla çıkacak gibi duruyor. Bence de. Katılıyorum sana. Kürek. Kürek alamadım. Hiç sorma ya. Amma üşengeçiz ha. Neyse. Hepsini toplu bir şekilde alacaksın artık. Yapacak bir şey yok. He? Hepsini alacaksın artık. Aynen öyle. Bak Horasan parçası. Gördün mü? Bu daha basit. Bu daha basit bir parçalanıyor. Horasan harcı ya. Vay, Horasan harcını nasıl yapıyorlarmış biliyor musun? Nasıl? Kireci tozlaştırıp çamurun içine atıyorlarmış. Yani önce çamur yapıyorlarmış. Kireci tozlaştırıp çamurun içine atıp 1 saat boyunca karıştırıyorlar. Sonra bir bardak, artık o zamana göre ne kullanıyorlar bilmiyorum, bir bardak suyla şey yapıp donmaya bırakıyorlarmış. Çok. Ama şekillendirip donmaya bırakıyorlarmış. Aynen, sıcak oldu. Ben şöyle çıkaracağım. Sıcak oldu. Evet ama yerde kar var. Şimdi
Vallahi yorulduk ha. Daha geniş, güzel bir açı. Beni alabiliyor musun? Alıyorum. Bence havadan al. Sen şey yaptığında hem burayı görüyorum, hem seni görüyorum, hem kazmanı görüyorum. Kısımlar. Gördün mü? Gördüm baba. Orası mı? Bak bu taraf. Hep orasan parçacıkları çıkıyor. Aynen. Görüyor musun? Gördüm. Horasan çok kullanılıyor ya. Evet, bak. Değil mi? Malzemeye bak. Oo. Mükemmel. Yemin ediyorum bir sert vurmuş olsam oraya malzemeye zarar verecekmişim. Malzeme gidecekti. Harbi diyor. Götür bakayım. Oo. Şuna bak. Vay. Bayağı da ağır ha. Bir şey var mı başka? Zarar vermeyelim de tekrar. Dur bir de dedektörle bakayım. Dedektör nerede? Yok. Sinyal yok. Şunu yalan. Şunu vereyim. Yok. Sinyal buraya kadar. Bakalım etrafında toprak da var mı? Yok. Aynen. Şimdi malzeme bu. Şu suyun içine bir sok, çıkar bakayım. Çıkaracağım abicim, bir dakika. Şu çamurlarını temizleyeyim. Bayağı çamur. Çamuru insin. Hava soğuk tabi. Sümüklerimiz akıyor. Ha? Doğru mu? Hı. Bir de kara sok, çıkar tam olsun. Bakalım. Yaklaştırıyoruz. Oo. Bayağı da özel bir şeye benziyor ha. Aynen. He? Aynen. Baksana şurada. Baksana. Bak şurada 2 tane insan figürü var. Görüyor musun? Evet. Birbirlerine bakıyorlar. Karda temizledim. Vurma, vurma. Evet. 1 2 tane insan figürü var. Şu da büyük ihtimalle deniz atına benzettim ben. Çünkü kuyruk yapısına Kalamara benziyor. Kalamar mı? Evet. Kalamar da olabilir. Şu suyun içinde bir kalamar.
harika bir parça. Aynen öyle. Roma dönemine ait büyük ihtimalle. Ben de öyle düşünüyorum. Bak 2 tane kral işi olabilir. Deniz atı olabilir. Veya başka bir şey olabilir ama kuyruğunda ok işareti olan bir malzeme. Her açıdan değerlendirmek lazım. Evet arkadaşlar, Karkış Kıyamet'te geldik. Güzel bir nasiple günümüzü ne yapalım? Sonlandıralım, doğru mu? Aynen. Dönder bana. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnsan yüzü ve şöyle güzel bir şekilden ibaret bir tarihi eser diyebiliriz. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Son olarak da arkadaşlar hatırlatmakta fayda var. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki ay daha doğrusu veya işte en müsait olan ayda çekiliş yapmayı planlıyorum. Şimdiden hazırlıklarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazırlık nedir arkadaşlar? Birincisi, kamerayı alır mısın? Alayım abi. Al böyle, yukarı kaldır. Birincisi arkadaşlar abone olmak, ikincisi yorum atmak, üçüncüsü beğeni atmak. Paylaşabilirseniz de mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.